Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri. Hazırsanız bugün yeryüzünün en uzaylı, en tuhaf ve en izole noktasına gidiyoruz. Yılda sadece 4000 şanslı turistin ayak basabildiği o el değmemiş, saklı dünyaya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Lütfen gözlerinizi kapatın ve bildiğiniz dünyadan tamamen koptuğunuzu hayal edin. Öyle bir adaya adım atıyorsunuz ki, gökyüzüne uzanan devasa tuhaf ağaçlara ufak bir bıçak darbesi vurduğunuzda, kabuklarının altından kıpkırmızı bir sıvı akıyor. Efsanelere göre bu kan, yeryüzündeki ilk cinayetin Kabil'in Habil'i öldürdüğü o lanetli anın izlerini taşıyor. Üzerinde yürüdüğünüz topraklardaki sürüngenlerin %90'ı, bitkilerin ise 1/3'ünden fazlası gezegenin başka hiçbir yerinde yok. Burası Hint Okyanusu'nun Galapagos'u, Yemen'in kayıp incisi Sokotra Adası. Bu belgeselimizde kan ağlayan ağaçların sırlarını, cinlerle iletişim kurmak için kullanılan gizemli dili, erkekliğe geçişin kanlı evlilik ritüellerini ve uzaydan gelen internetin bu kadim kültürü nasıl yuttuğunu keşfedeceksiniz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü sarsıcı bir yolculuğa çıkıyoruz. Ancak başlamadan önce bu eşsiz ve ufuk açıcı içeriklerin devamlılığı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız rüzgarların antik sırlar fısıldadığı bu gizemli adanın kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Sokotra Adası, Arap Yarımadası'nın yaklaşık 380 kilometre güneyinde Hint Okyanusu ile Umman Denizi'nin kesiştiği fırtınalı bölgede yer alır. Bu coğrafyayı sıradan bir ada olmaktan çıkaran şey, milyonlarca yıl önce kıtalardan koparak kendi evrimsel çizgisini yazmış, kusursuz bir izolasyona sahip olmasıdır. Bugün adada kayıt altına alınmış 835 farklı bitki türünün tam %37'si dünyanın başka hiçbir köşesinde yetişmez. Suyu depolamak için gövdesini devasa bir şişe gibi şişiren çöl gülü veya dünyadaki tek ağaç formundaki salatalık türü olan salatalık ağacı, bu eşsiz evrimin sadece birkaç örneğidir. İzolasyonun mucizesi faunada da kendini gösterir. Adada yaşayan sürüngen türlerinin %90'ı ve kara salyangozlarının %95'i sadece bu sınırlarda yaşar. Gökyüzünde süzülen 225 farklı kuş türünden 6'sı tamamen adaya özgüdür. Okyanusla buluşan mercan resifleri ise 730 farklı kıyı balığı ve sayısız deniz canlısıyla tam bir yaşam patlamasına ev sahipliği yapar. İşin en ilginç biyolojik tezatlarından biri ise bu kadar zengin bir faunaya rağmen adaya özgü yarasalar dışında hiçbir yerli memeli türünün bulunmamasıdır. Gördüğünüz tüm inek, koyun ve keçiler yüzyıllar içinde dalgaları aşan insanlar tarafından getirilmiştir. Tüm bu eşsiz doğanın içinde adanın en büyük sembolü, devasa bir şemsiyeyi anımsatan ejderha kanı ağacıdır. Bu ağacın kabuğuna küçük bir çizik attığınızda içinden sızan koyu kırmızı reçine, ilk bakışta taze bir insan kanını andırarak görenleri dehşete düşürür. Efsaneye göre bu ağaçlar, Kabil'in kıskançlık krizine girerek kardeşi Habil'i öldürdüğü o ilk cinayetin işlendiği topraklarda filizlenmiş, toprağın bu acıyı kusmasıyla kan ağlayan ağaçlar doğmuştur. Bir başka efsaneye göre ise bu ağaçlar antik çağlarda devasa bir ejderha ile dev bir filin ölümcül savaşında dökülen ejderha kanından yeşermiştir. Ancak bu reçine sadece masalların konusu olmamış. Roma arenalarında gladyatörlerin kanamalarını durdurmak için merhem, imparatorların cübbelerini renklendiren pigment ve yerel halkın bugün bile kullandığı çok güçlü bir şifa kaynağı olmuştur. Görünüşte dünyadan kopuk olan bu ada, antik çağlarda Asya, Afrika ve Akdeniz'i birbirine bağlayan stratejik deniz ticaret rotalarının tam kalbinde yer alıyordu. Milattan önce 1. binyıldan itibaren fırtınalardan kaçan Hintli, Romalı ve Yunan denizciler için Sokotra, altınla eşdeğer tutulan günlük ve mür reçinesinin tedarik edildiği devasa bir pazar yeriydi. Bu antik hareketliliğin en büyük kanıtı, adanın doğusundaki devasa Hok mağarasının derinliklerinde saklıdır. 3 kilometre uzunluğundaki bu yeraltı sarayının duvarlarında Hint kökenli Brahma alfabesiyle Habeşçe ve Yunanca yazılmış yüzlerce dua ve denizci ismi yer almaktadır. Bu çok dilli yazıtlar, farklı inançlardan denizcilerin dev dalgalardan kaçarak bu mağarada yan yana tanrılarından merhamet dilediklerini kanıtlar. Yabancı tüccarlar yüzyıllar boyunca gelip geçerken adanın Sarp dağlarında yaşayan gerçek sahipleri Sokotrililer,
dış dünyaya karşı kendi gizemli kimliklerini korumayı başarmışlardır. Bugün yaklaşık 60 bin ile 85 bin arasında değişen ada nüfusu, kökleri antik Sami dillerine dayanan ve hiçbir zaman yazılı bir alfabesi olmayan eşsiz Sokotri dilini konuşur. Sokotri, tamamen insan sesine ve toplumsal hafızaya dayalı, kulaktan kulağa aktarılan canlı bir dildir. Adalılar aileleriyle, hayvanlarıyla ve hatta adada yaşadığına kesin olarak inandıkları görünmez cinlerle iletişim kurmak için bu dili ve onun zengin şiirsel yapısını kullanırlar. En büyüleyici olan ise Sokotra şairlerinin kullandığı örtülü dil geleneğidir. Tehlikeli ruhları veya kıskanç komşuları kandırmak istediklerinde şairler, kelimelerin arkasına sembollerle dolu derin metaforlar gizlerler. Dışarıdan bakıldığında sadece keçiler veya bitkiler hakkında zararsız bir tasvir gibi görünen bir şiir, adalılar için içinde çok derin bir sosyal eleştiri veya gizli bir mesaj barındırır. Bu kadim dilin saflığını korumak öylesine önemlidir ki, düzenlenen şiir yarışmalarında tek bir Arapça kelime dahi kullanan şair anında diskalifiye edilir. Ancak bugün okullarda ve devlette sadece Arapçanın geçerli olması, bu yazısız dili karanlık bir yok oluşun eşiğine getirmiştir. Cinlerin hikayeleri rüzgara karışırken, adalıların toplumsal hayatını çelik gibi bir arada tutan sert evlilik ritüelleri de bir o kadar sarsıcıdır. Adada Haziran ile Eylül ayları arasında esen şiddetli rüzgarlar nedeniyle deniz ulaşımı durduğunda, çalışmak için ana karaya giden erkeklerin dönüşü peş peşe planlanan düğünlerle kutlanır. Ancak evlilik kararı almış genç bir damat adayı, düğünden önce kalabalığın ortasında herkesin gözü önünde sünnet edilerek kanlı bir cesaret sınavından geçer. Bu işlem sırasında damadın acıdan dolayı bağırması veya yüzünü buruşturması, ömür boyu taşıyacağı bir utanç ve korkaklık lekesi sayılır. Sünnet sırasındaki sessizlik, erkeğin adanın acımasız coğrafyasına ve fırtınalarına göğüs gerebileceğinin kanıtıdır. Acıya dayanamayan bir damadın gelecekteki eşi, onun zayıf bir karakter olduğuna hükmederek evlenmekten anında vazgeçebilir. Binlerce yıldır kendi kurallarıyla yaşayan bu izole toplum, bugün tarihindeki en büyük varoluşsal krizle yüzleşiyor. 2015 yılından bu yana adayı vuran yıkıcı kasırgalar ve artan okyanus sıcaklıkları ekosistemi darmadağın etmiş. O devasa ejderha kanı ağaçları köklerinden sökülüp atılmıştır. Bununla birlikte jeopolitik çıkarların yansımaları adada demografik bir buldozer etkisi yaratmaktadır. Gençler köylerini terk edip şehirlere göç etmekte, beton evler inşa edip Sokotri dilini konuşmaktan uzaklaşmaktadır. Tüm bu kültürel değişimin en radikal adımı ise uzayın derinliklerinden geldi. Kısa süre önce uydu interneti hizmetinin adaya gelmesiyle yazılı bir kültürü bile doya doya yaşamamış bu toplum, bir gecede yüksek hızlı internetle ve devasa küresel bilgi okyanusuyla yüz yüze kaldı. Eskiden gece yıldızların altında ateş başında cin masalları dinleyerek büyüyen çocuklar, artık akıllı telefon ekranlarında Batı medyasının sıradan birer tüketicisi haline geliyor. Socotra adası, milyonlarca yıldır saklandığı o kalın kozasını yırtıyor ve binlerce yıllık kutsal izolasyonunu dijital dünyanın sonsuzluğunda kaybediyor. Değerli Coğrafya Durağı kanalı takipçileri, Kabil'in kanından doğduğuna inanılan ağaçların gölgesinde cinlerden korunmak için söylenen şarkıların yankılandığı bu ada, modern dünyanın hızla betonlaşan hafızasında adeta bir çöl serabı gibi titreyerek yok olmaya yüz tutuyor. Bizi bu derin ve gizem dolu yolculukta yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkür ederiz. Ekranları kapatmadan önce cevabını yorumlarda merakla beklediğim o kritik soruyu sormak istiyorum. Sizce Sokotra gibi milyonlarca yıldır dış dünyaya kapalı kalarak doğasını korumuş bir coğrafyanın, yüksek hızlı uydu interneti ve modernizm ile küresel dünyaya entegre olması gecikmiş bir kurtuluş mu? Yoksa eşi benzeri olmayan bir kültürün ölüm fermanı mı? Fikirlerinizi aşağıda tartışalım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, emeğimize destek olmak için beğen butonuna basmayı ve Coğrafya Durağı ailesine katılmak için abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim daha uzaklara gitmemizi sağlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.